Merhaba, nasılsınız? Umuyorum ki hepiniz çok iyisinizdir. Tüm iyi niyetli dilek ve istekleriniz gerçekleşme yolundadır diye ümit ediyorum. Öncesinde bir duyuru yapacağım arkadaşlar açılıma geçmeden önce. Özel açılımlarınız için bilgi almak ve randevu oluşturmak için Instagram kanalından, hesabından bana mesaj atabilirsiniz. Açılımlarla ilgili bilgi alabilir ve randevu oluşturabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bugün ne yapacağız? Bugün bir takipçimin güzel bir ricası oldu, bir önerisi oldu. Bana da çok mantıklı geldi. Birçok kolektifteki birçok kişiyi ilgilendirdiğini düşündüğüm bir soru soracağız bugün. Bu tür önerilerinizi yorumlar bölümünde benimle paylaşırsanız değerlendiririz arkadaşlar. En azından sizlerin de aklından geçen soruları öğrenmiş olurum. Ve bunları derleyip toparlayıp güzel bir açılımda birleştirebiliriz. Şimdi açılıma geçecek olursak arkadaşlar, her birimizin başından çeşitli olaylar geçmiştir. Haksızlığa uğradığımızı düşünmüşüzdür. Belki olayı atlatmışızdır ama hep aklımızın bir köşesinde şöyle bir soru kalmıştır. Acaba ilahi adalet yerini buldu mu? Özellikle haber alamadığımız konularda. Bana böyle bir haksızlık yapılmıştı ama acaba ilahi adalet yerini buldu mu? Ben bunu merak ediyorum gibi bir soru varsa aklınızdaki arkadaşlar, zaten ilahi adalet her zaman eninde sonunda yerini bulur. Fakat aklınızda böyle bir soru olabilir, merak ediyor olabilirsiniz. Yapacağımız bu deste seçmeli açılımda bu konuya eğileceğiz. Enerjilere bakacağız. Ne durumda, ne noktada enerjiler, buna bakacağız arkadaşlar. 2 adet destem olacak. İlk destem Sufi Tarot destesi. Şöyle gösterelim. Ve ikinci destemde Işık Kaini Tarot destesi. Sıklıkla kullandığım desteler bunlar arkadaşlar. Bütün destelerimi çok seviyorum. Bu açılımda bunları kullanmak istedim. İlk destem Sufi Tarot destesi. Tekrar gösterelim. Ve ikinci destem de Işık Kaini Tarot destesi. Eğer seçim yapmakta zorlanıyorsanız dilerseniz iki desteği de dinleyip kendinize uygun mesajları alıp kabul edebilirsiniz. Ya da bir tanesini seçip dinleyebilirsiniz arkadaşlar. En çok çekildiğiniz deste hangisi ise. Eğer seçiminizi yaptıysanız ben ilk deste olan Sufi Tarot destesinden başlamak istiyorum. Bakalım ilahi adalet açılımımızda enerjiler ne durumda? Bu desteği seçen sevgili arkadaşlarım için. Bu desteği seçen sevgili arkadaşlarım için evrenden akan en net enerjiyi almaya ve buna kanal olmaya niyet ediyorum. Önce bir duruma bakalım. Neymiş durum, konu neymiş? Sonrasında da enerjilere bakacağız arkadaşlar. Şu kart kendini çıkardı. Bu kart döndü. Arkadaşlar alıyoruz tabii ki.
Evet arkadaşlar. Şöyle bir kartlara bakalım. Sizin ilahi adalet beklentiniz, yani bu desteği seçen arkadaşlarımın ilahi adalet beklentisi hangi konuda olmuş? Evet arkadaşlar. Şimdi burada ilk dikkatimi çeken konu özellikle biriyle bu herhangi bir konu olabilir. Dediğim gibi romantik ilişkiler olabilir, aşk konusu olabilir, farklı bir mesele olabilir. Bunu lütfen kendinize göre alın. Burada arkadaşlar birisiyle ciddi bir rekabete girdiğinizi görüyoruz. Aslında ilk başlarda böyle bir şey yokmuş. Fakat daha sonrasında birisiyle bir rekabete girmişsiniz ve bir yenilmeme meselesi açığa çıkmış. Yani burada sanki şey gibi düşünün. Birisiyle böyle gerçek anlamda fiziksel olarak bir mücadeleye giriyorsunuz ve iki tarafta yenilmemek için mücadele veriyor gibi düşünün arkadaşlar bunu. Burada sanki böyle bir mesele var gibi. Karşınızdaki kişi, yani bu mücadeleye girdiğiniz kişi sizden biraz daha güçlü herhangi bir konuda, fiziksel olabilir, manevi olabilir. Yani manevi derken şöyle söyleyelim, güç anlamında, hani o işte maddi güç olabilir, belki çevre olabilir, bağlantılar olabilir. Bu konularda sanki sizden çok daha güçlü, karşınızda bu gücünü bencilce kullanan bir kişi olmuş arkadaşlar. Yani gücünü kötüye kullanan, artık bu güç her neyse, hangi konudaysa gücünü kötüye kullanan bir kişiyle karşı karşıya geldiğinizi ve bu kişinin yenilmemek için çok haksız mücadelelere girdiğini görüyorum burada. Yani asla yenilmeyeceğini düşünen, bencilce davranan, gücünü kötüye kullanan bir kişiyle karşı karşıya gelmişsiniz burada arkadaşlar gibi görünüyor. Siz belki biraz kendinize olan inancınızı yitirmiş olabilirsiniz. Yani bir yere kadar direnmiş, bir yerden sonra bir pes edişe girmiş olabilirsiniz. Hani ya benim gücüm zaten yetmez ki, mücadele edemem ki, benim etim ne butum ne gibi böyle bir inanışa girmiş olabilirsiniz arkadaşlar. Fakat burada kart diyor ki böyle bir inanışa girme. Çünkü aslında karşı taraf sana kendini daha güçlü göstermek için bir takım oyunlar oynuyor, bir takım tilkilikler yapıyor ve sen buna inanıyorsun. Yani aslında senin inandığın karşı tarafın daha güçlü olduğu gerçeği bir illüzyondan ibaret. Bu gerçek değil. Lütfen kendine inan ve mücadele edecek gücü kendinde bul. Çünkü bu güç zaten senin içinde diyor kartlar arkadaşlar. Mücadele ettiğiniz konu her neyse ya da ilahi adalet beklentisi içerisine girdiğiniz konu her neyse arkadaşlar. Şimdi burada bir yolculuk meselesi var. Bu yolculuk gerçek bir yolculuk da olabilir, manevi bir yolculuk da olabilir. Şöyle düşünün. Diyelim ki siz biriyle bir yolculuğa çıkmaya karar verdiniz. Yani bir yola çıkmaya karar verdiniz. Bu yolun aslında sizin için, bu yolculuğun sizin için çok hayırlı olabileceğini düşündünüz. Mesela biriyle bir ilişkiye başlamak, bir arkadaşlığa başlamak ya da bir işe başlamak, ortaklık yapmak, ona inanmak, onunla bu yolu kat etmek gibi de düşünebilirsiniz. Gerçek anlamda bir yolculuktan da bahsediyor olabiliriz burada. Siz her şeyin çok iyi olacağını düşünmüşsünüz. Çünkü zaten dediğim gibi bu kişi kendini size, yani karşınızdaki kişi kendini size çok güçlü gösterdiği için siz onun gücüne inanıp güvenip, yani burada da aslında bir illüzyona düşüyorsunuz. Ona inanıyorsunuz, güveniyorsunuz, güçlü olduğu için size kol kanat geleceğini, hep arkanızda olacağını düşünüyorsunuz. Belki kendinizi güçsüz gördüğünüz için karşı tarafın gücünden beslenip bu yola devam etmek istediniz. Fark etmez arkadaşlar. Burada aslında bu kişiyi arkanıza alarak bu yolu kat etmenin size çok iyi geleceğini, sonrasında sizin için her şeyin çok hayırlı olacağını düşünmüşsünüz. Fakat işte dediğim gibi burada da bir illüzyon var. Bu kişi hem iyi anlamda size destek olmak anlamında kendini çok güçlü gösterdiyse bu konuda bir yalan, yani bu da bir illüzyon. Mücadele ederken kendini size yine çok güçlü gösterip tehditkar davrandıysa,
ya da sizi bir şekilde korkutmaya çalışırsa bu da bir illüzyon arkadaşlar. Lütfen kendinize bu konuda inanın. İnanın, karşınızdaki insan zannettiğiniz kadar güçlü değil aslında burada. Evet. Böyle bir konu var burada arkadaşlar. Yani öyle bile görünse, güçlü bile görünse aslında bu gücünü iyiye kullanmak konusunda bencilce davranan. Yani gücünü kötüye kullanan ve aslında göründüğü kadar güçlü olmayan bir kişiden bahsediyoruz karşınızda. Yani bu konu sizi korkuttuysa, bu kişiyle mücadele etmek ya da bu kişinin hani bu bir duygusal romantik ilişkiyse, bu kişinin sizi yani daha çabuk unuttuğunu, sizin daha kötü durumda olduğunuzu düşünüyorsanız ya da bu kişi size böyle hissettiriyorsa bu da bir yalan arkadaşlar. Yani size karşı gösterdiği her yönü tamamen bencilce ve abartılı. Bunu kesinlikle bilmenizde fayda var. Şimdi burada bu yolculuk meselesinde bir hayal kırıklığına uğranmış belli ki. Fakat bu gerçekten tutkuyla çıkılan bir yolculukmuş. Bu söz konusu kişi ya da söz konusu mesele her neyse, yolculuk meselesi her neyse arkadaşlar, çok aslında tutkuyla, isteyerek çıkılan, heveslerle çıkılan bir yolun tam ortasında heveslerinizin kursağınızda kaldığını, bir takım tilkiliklerle karşılaştığınızda bu kişi tarafından belki yarı yolda bırakıldığınızı görüyorum. Yani güvenip inandığınız kişiyle çıktığınız bu yolda tam yolun ortasında yalnız bırakılmışsınız ve gözünüz geride kalmış gibi. Sanki bakın burada ne diyor? Geride kalanlarda gözün kalması, ilerlemekten başka yolun gözün kalmasın. Özür diliyorum. Tekrar okuyorum arkadaşlar. Geride kalanlarda gözün kalmasın, ilerlemekten başka yolun yok. Bakın şimdi ilerlemek derken bu yoldan bahsediyor. Siz bu yolda, kendi yolunuzda, belki bu kişiyle çıktığınız yolda yarı yolda bırakıldınız, evet, ama kendi yolunuzda ilerlemek zorundasınız. Gözünüz burada kalmamalı arkadaşlar. Bu kartların çok açık ve net bir mesajı var burada, bakın. Sanki siz böyle hep geriye doğru bakıyorsunuz, ileriye doğru bakamıyorsunuz. Bu konuya çok takılmışsınız. Özellikle ilahi adalet, bu içinizde bir böyle şey gibi olmuş, bir dava gibi olmuş sanki. Yani sanki bu ilahi adalet beklentisi içerisindeyim ve bu gerçekleşmediği sürece ben iyi olamayacağım, ben yoluma devam edemeyeceğim gibi bir düşünce var sizin aklınızda. Hala oraya takılısınız arkadaşlar. Demek ki bu açılıma bu desteği seçen arkadaşlarım çok net uyumlanacaklar gibi görünüyor. Peki devam edelim bakın. Bakın sizden bir şey saklanmış. Burada çok yoğun bir şekilde sizden saklanan bir konu olduğunu görüyorum. Eğer bu bir maddiyatla ilgili bir konuysa, ilahi adalet beklentiniz maddi konularla ilgiliyse arkadaşlar, bir takım parasal gerçeklerin, parasal varlıkların ya da maddi konuların sizden saklandığını görüyorum. Yani bu ya sizinle paylaşılmamış ya konuşulduğu gibi olmamış. Eğer bir para pul meselesi ise, bir iş meselesi ise mesela ya da bir ortaklık meselesi ise arkadaşlar, burada hiçbir şey konuşulduğu gibi olmamış. Tam yolun ortasına geldiğinizde bazı şeylerin sizden saklandığını fark etmişsiniz. Eğer duygusal bir meselesi yine aynı şekilde başta konuşulduğu gibi sizin çok hayırlı gördüğünüz ve çıktığınız bu yolun tam ortasında duygusal anlamda yarı yolda bırakılmışsınız. Bakın burada zaten bir tilki kartı vardı. Zaten gözünüzün arkada kalması da bu konuyla ilgili diye düşünüyorum. Dediğim gibi burada sizden saklanmış, gizlenmiş bir takım şeyler. Yani siz bunu tam yolun ortasında fark etmişsiniz arkadaşlar. Bir şeylerin hak ettiğiniz şeyi alamamışsınız burada. Ya belki bir konuda bilgi gizlendi sizden. Yani açıkça bazı şeyler söylenmedi. Siz tam yolun ortasına geldiğinizde bir şeyleri öğrendiniz. Ya da bir mal varlığı sizden saklandı gibi. Yani bu çok yoğun bir şekilde konu bununla ilgili arkadaşlar. Bir cimrilik, bir pintilik, bir şeyler saklamak ve tilkilik söz konusu yaşadığınız olayda. Bakın şimdi buraya baktığım zaman arkadaşlar, ben bu konunun ağırlıklı olarak, tabii ki hepinize göre değişecektir ama kolektifte, yani bu desteği seçen arkadaşlarım için ağırlıklı olarak bir burada kupa ikilisi çıktığı için bir aşk meselesi, duygusal romantik bir ilişkiyle ilgili olduğunu düşünüyorum. Bu kanıdayım yani. Çünkü bakın burada bir koşullanma kartıyla beraber geldi.
Şimdi siz bu yola çıkarken bu kişiyle, eğer romantik bir ilişkiden bahsediyorsak burada, siz bu yola çıkarken bu kişiyle arkadaşlar o kadar kendinizi birlikte olmaya koşullandırmışsınız ki, ya da karşı taraf tarafından bu şekilde koşullandırılmışsınız. Yani böyle düşündürülmüşsünüz. Böyle hissetmenizin sebebi tabii ki siz bunu kendi kendinize hissetmemişsiniz. Karşı tarafın ruh eşi olduğunuzu, yani karşı tarafta ruh eşi olduğunuzu ya da bu kişiyle böyle hani bütün ömrünüzü, tıpkı şu kartın üstündeki yaşlı çift gibi, birbirine sarılan yaşlı çift gibi arkadaşlar, bütün ömrünüzü böyle geçireceğinize dair olan çok kuvvetli ve güçlü bir inancınız varmış. Buna koşullanmışsınız. Fakat hiç öyle olmamış arkadaşlar. Bu konuyla ilgili bir hayal kırıklığı yaşanmış gibi görünüyor bu kartı seçen arkadaşlarım. Yani biz bu yolculukta beraberiz. Bu yolu, belki de bu bir hayat yolculuğuydu. Bu yolu birlikte yürür, yaşlanırız ve tıpkı şu çift gibi yaşlandığımızda da birlikte oluruz gibi bir düşüncenin burada, yani buna koşullandığınızda, tamamen buraya odaklandığınızı ve hiçbir şüphe duymadan bu yola çıktığınızı görüyoruz. Fakat dediğim gibi hiç bu şekilde olmamış arkadaşlar burada ve şimdi az çok anlaşılıyor. İşte buradaki ilahi adalet beklentisi konusu. Sanki bu konuda siz size hayaller kurdurulmuş, hayaller kurdurulmakla da kalmamış, inandırılmış. Bu konu size tam olarak koşullanmanızın sebebi bu olabilir arkadaşlar. Ve çeşitli olasılıklar burada, belki dediğim gibi farklı hayaller kurmanızı sağladı bu durum sizin ya da bu kişi. Siz belki onun gücünden etkilendiniz. Burada biraz güçten etkilenme durumu da söz konusu. Bu kişinin artık fiziksel mi ya da manevi mi, maddi mi, artık neyse arkadaşlar, burada bir güçten de etkilenme söz konusu. Yani size gösterildiği şeklinden etkilenmişsiniz sanki bu gücün. Burada arkadaşlar olasılıklar kartı ile birlikte asa sekizlisi çıkmış. Yani sizin hevesiniz o kadar canlı tutulmuş ki, ya aslında burada biraz bu konunun tabii ki karşı tarafın tilkiliğiyle de alakası var. Fakat siz de kendinizi belki bir takım bilinçaltı kodlarınızdan dolayı çok fazla kaptırmış olabilirsiniz. Belki çok uzun zamandır yalnızsınız. Belki kimsenin sizi bu şekilde sevdiğini düşünmediniz. Belki kimse, bu kadar güçlü bir insanın hayatınıza daha önce hiç girmediğini düşündünüz. Yani burada sizin heveslerinizi çok canlı tutacak, hareketlendirecek, sizi sürekli canlı tutan bir şeyler var burada. Olasılıklar var. Farklı farklı olasılıklar. Yani sadece bir konuda değil, birçok konuda hayatınızın güzelleşeceğini düşünüp çok büyük bir hayal kırıklığına uğramışsınız gibi görünüyor arkadaşlar. Burada böyle bir konu var. Yani siz burada yapılan, belki söylenen bu yalanı, belki şurada saklanan konuyla ilgili ya da bu uğratılan hayal kırıklığı ile ilgili gerçekten çok bilenmişsiniz gibi görünüyor. Yani aslında bu bir kin değil, bu bir nefret, öfke değil. Daha çok tamam, siz bu kişiyle belki bağlantınızı kestiniz, belki unuttunuz ya da unuttuğunuzu düşündünüz. Fakat aklınızın bir köşesinde sürekli olarak duran bir merak var, bir soru var. İlahi adalet yerini buldu mu? Eğer bulmazsa, çünkü siz yolunuza devam edemeyecekmişsiniz gibi hissediyorsunuz. Yani kendinizi iyi hissetmenizin, yolunuza devam etmenizin sebebi demeyelim de, yolu sanki bu ilahi adaletin yerini bulması gibi görünüyor. Peki bakalım. Konu buyken enerjiler şu an ne durumda? Asıl sorumuzun cevabını alalım arkadaşlar. Bir kalp kırıklığı meselesi çıktı bu destede. Bir yarı yolda bırakılma meselesi çıktı. Bazı tilkilikler ve sahtekarlıklar. Evet, şu kart attı kendine arkadaşlar. Bunu alıyoruz. Siz bu konuyla ilgili bir özür dilerim. Bu konuyla ilgili bir ilahi adaletle ilgili bir gelişme olmadığını düşünürken aslında arkadaşlar olacak olan bir olaydan
yani ya da şu sıralar gündemde gerçekleşen bir olaydan ötürü bir inanç sıçraması yaşayacaksınız gibi görünüyor. Belki çok uzun zamandır beklediğiniz o ilahi adalet arkadaşlar. Sanki tam umudunuzu kestiğiniz anda gerçekleşecekmiş gibi bir hissiyat aldım burada. Bakacağız. İlk çıkan özellikle 2 karttan dolayı bu yorum yaptım. Tabii ki detaylı bakacağız şimdi. Yalnız arkadaşlar burada gerçekten siz çok fazla bu konuyu kafaya takıp çok fazla düşünüp üzülüyorsunuz gibi bir hissiyat içerisindeyim. Yani gereğinden fazla bu konuya takılmışsınız gibi görünüyor. Belki de enerjileri bu yüzden sıkıştırıyorsunuz. Çok fazla yoğunlaşıp düşünmekten ötürü. Çünkü burada bir haç kartı çıktı arkadaşlar. Yani bu konunun hayatınızı bu kadar derinlemesine etkileyip sizi yolunuzdan alıkoymasına izin veriyormuşsunuz gibi bir hissiyat geldi bana şu anda. Hani gereğinden fazla, yani anlatabiliyor muyum? Bakacağız bakalım. Evet, bakın yük kartı da geldi. Size çok büyük yük yapıyor bu konu. Evet, güzel. Çok güzel arkadaşlar. Şimdi bakın. Burada az önce de belirttiğim gibi siz tam umudunuzu kaybettiğiniz anda, ya ilahi adalet de, ne dedik? Açılmanın başında daha kartları açmadan, ilahi adalet her zaman yerini bulur arkadaşlar. Yani bu açılımda aslında ilahi adalet yerini bulacak mı bulmayacak mı sorusunu sormak istemiyorum. Daha çok enerjilerin şu anda hangi noktada, yani bu adalet meselesinin hangi aşamada olduğuna bakıyoruz. Çünkü zaten ben eninde sonunda ilahi adaletin yerini bulacağına çok fazla inanan bir insanım. Lütfen siz de bu inancınızı yüksek tutun ki zaten burada bir inanç sıçraması. Bakın, ilahi adaletin yerini bulmayacağı ile ilgili olan inancınız, kafanızdaki inanç tam umudunuzu kaybettiğiniz anda değişecek. Değişiyor. Yani bu çok yakın, ya çok yeni olan bir olay bu anlattığım, ya da çok çok yakında gerçekleşecek. Yani öyle bir şey olacak ki siz bu konudaki fikrinizi değiştirip bu konuda bir inanç sıçramasına geçeceksiniz arkadaşlar. Yani bir ileri bir geri gidiyor. Hani hiçbir ilerleme yok. Yerinde sayıyor bu konu diyorsanız eğer, aslında sistemin ne kadar sizin için çalıştığını, canı yanan taraf için, mağdur olan taraf için çalıştığını ve haksızlık yapan tarafa bunun bedelini ödeteceğini çok net bir şekilde görüp bu konudaki inancınızı tamamen değiştireceksiniz arkadaşlar. Bu çok yakın bir süreç. Bakın. 18 ile ilgili bir şey görüyorum burada. 18 rakamının belki sizin için bir anlamı olabilir. 18. Özellikle 18 rakamı dikkatimi çekti. Sizin bunun gerçekleşeceğine olan inancınızın çok sağlam olması. Bu inancı çok sadık olmanız gerekiyor arkadaşlar. Çünkü bakın, kötü günler geçiriyorsun. Her şeyi geride bırakıp gitmek istiyorsun. Dinlenmeye ihtiyacın var. Şurada da ne çıkmıştı az önce? Geride kalanlarda gözün kalmasın, yola devam et demişti. Aynı destedeki kart. Ve şimdi diyor ki kötü günler geçiriyorsun. Her şeyi geride bırakıp gitmek istiyorsun. Evet, istiyorsun bunu. Dinlenmeye ihtiyacın var. Bir süre daha kendini dinleyebilirsin. Tabii ki Rumi'den ve meleklerden de mesaj alacağız. Tavsiye alacağız bu konuyla ilgili, ama sizin biraz daha bu konuyla ilgili dinlenip belki çok fazla tabiri caizse, bunu metaforik olarak söylüyorum arkadaşlar, çok fazla kan kaybettiniz ve kendinizi halsiz hissediyorsunuz. Yani bu olay sizi çok yaraladı ve çok kan kaybetmenize neden oldu. İşte gücünüzü toparlamak için tekrar biraz dinlenmeye ihtiyacınız olabilir. Çünkü haç kartıyla beraber bu konuya çok fazla takıldığınızı görüyorum. Çok acı çektiğinizi görüyorum. Fakat bakın, tekrar söylüyorum, inanç sıçraması yaşayacaksınız. Yerinde saydığını düşündüğünüz adalet meselesini aslında hiç de yerinde saymadığıyla ilgili bir şeye şahit olacaksınız. Bunu gözünüzle göreceksiniz arkadaşlar. Bu sizin önünüze düşecek bu konu. Lütfen buna olan inancınızı kaybetmeyin diyor kartlar. Ya bunu böyle o kadar çok istiyorsunuz ki, bakın bu sizin
Bu konuya bu kadar takılmak sizin üzerinize çok büyük bir yük yapıyor. Sizi yolunuzda yavaşlatıyor arkadaşlar. Lütfen bu konuyu sırtınızdan bir yere bırakın ve yolunuza devam edin. Ve göreceksiniz zaten bunu yaptığınız anda aslında belki de bu inanç sıçramasını yaşayacaksınız işte. Siz böyle sürekli buraya takıldığınızda, sürekli düşündüğünüzde ya bu konu olmazsa, gerçekleşmezse bu ilahi adalet, ben yoluma devam edemem kafasından tamamen çıkıp bu konuyu sisteme devredip bu yükü, bu topu sisteme atıp yolunuza devam etmeye başladığınız anda önünüze düşecek olan bir ilahi adalet meselesi var burada. Çünkü bu yükten kurtulmanız gerekiyor arkadaşlar. Bu yükten kurtulup yolunuza çok bariz bir şekilde devam etmeniz gerekiyor. Işığa doğru gitmeniz gerekiyor. Belki bununla ilgili meditasyon çalışmalar yapabilirsiniz. Kendinizi dengeye getirmek, çakralarınızı düzenlemek, enerjilerinizi dengelemek adına bazı meditasyonlar yapabilirsiniz arkadaşlar. Fakat bir şekilde bu dediğim konuyu kesinlikle halletmeniz lazım. Yani bu yükü sırtınızdan atın. Bu yükü neden siz taşıyorsunuz ki arkadaşlar? Burada adaletsizliğe uğrayan sizsiniz zaten. Haksızlığa uğrayan sizsiniz. Bırakın karşı taraf düşünsün. Size bunu yaşatan kişi, şu yük size bunu yaşatan kişinin omzunda olmalı aslında. Ama siz sürekli düşünerek, sürekli bu konuya takılarak bu yükü kendi omzunuza niye alıyorsunuz arkadaşlar? Bırakın. Bırakın size bunu yaşatanların omuzlarında bir yük olsun bu. Siz önünüze bakın, yürüyün. Zaten göreceksiniz ilahi adaletin gerçekleşini. Hiç merak etmeyin arkadaşlar. Başkasının yaptığı haksızlığı ya da kötü niyetli davranışların yükünü siz almayın omuzlarınıza. Ve bakın arkadaşlar, o kadar güzel çıktı ki burası. Yani burada diyor ki yaratıcılığınızı, belki de bu olayı yaşadınız ki her şeyde bir hayır vardır. Mutlaka bir sebebi vardır yaşadığımız her şeyin. Siz bu olayı yaşadınız ama bu sizin içinizdeki bir yaratıcı tarafı açığa çıkarmak için aslında oldu. Ve sen, bakın burada elinde, bu müzik aletinin ne olduğunu bilmiyorum arkadaşlar ama burada elinde bir müzik aleti çalan, böyle sahilde, denizin kenarında bir müzik aleti çalan bir bayan resmedilmiş ve hemen yanında da yaratıcılık kartı var. Görüyor musunuz? Kupa prensi ve yaratıcılık kartı. Aslında kupa prensi burada çok güzel resmedilmiş. İşte arkadaşlar, sizin içinizdeki bir yaratıcı bir yönün belki de açığa çıkması gerekiyor. O zaman belki kafanızı, dikkatinizi buradan alıp kendi yaratıcılığınıza verirseniz sizin için çok daha iyi olacak arkadaşlar. Belki bir imkanınız varsa yaşadığınız coğrafyaya göre bir deniz kenarına gidip orada düşünmek size bir ilham verecek. Yani orada belki bir şeyi fark edeceksiniz. Kendinizle ilgili bir ilham, bir yaratıcılık, belki bir yeteneğiniz açığa çıkacak ve siz bu yeteneğiniz doğrultusunda belki de bir adım atacaksınız kendi hayatınızla ilgili. Belki bunu bir meslek haline getireceksiniz. Belki buradan para kazanacaksınız arkadaşlar. Sizin içinizde yatan bir yetenek var. Bir yaratıcılık meselesi var. İşte tam olarak bunun açığa çıkması gerekiyor. Belki de bu kadar olayı bu yüzden yaşadınız. Yerinizde saymak yerine kendinizi, yani yerinizde saymak ve bu konuyu çok fazla düşünüp kendinize yük edilmek yerine içinizdeki yaratıcılığı açığa çıkaracak bir takım faaliyetlerde bulunun. Hiçbir şey yapamıyorsanız, nereden başlayacağınızı bilmiyorsanız arkadaşlar, bir su kenarına giderek burada düşünün. Su dişil enerjidir. İnsana içindeki yaratıcılık enerjisiyle ilgili ilham verir. Belki de tam burada aklınıza bir şey gelecek, bir fikir edineceksiniz kendinizle ilgili. Kesinlikle suyla zaman geçirme, suyla haşır neşir olmanızı tavsiye ediyorum burada. İçinizde gerçekten çok güzel bir yetenek var ve bu yeteneğin açığa çıkması için bunu yapmanız gerekiyor ve bunu zaten keşfettikten sonra şu enerjiden çıkacaksınız ve bu enerjiyi sıkıştırıyorsunuz arkadaşlar şu anda. Bu enerjiyi, bu sıkıştırdığınız enerjiyi serbest bırakıp kendi yeteneklerinizle, kendi yaratıcılığınızla meşgul olduğunuzda serbest kalan bu enerji böyle çorap söküğü gibi tıkır 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 çalışacak arkadaşlar. Ve bakın burada kupa dörtlüsü ve hiçlik kartı gelmiş. Siz gerçekten şu anda bu durumda olabilirsiniz. Hiçbir şey sizi tatmin etmiyor olabilir. Az önce de söyledim. Bu ilahi adalet meselesi gerçekleşmeden ben hiçbir şeyden keyif almayacağım, benim hayatım yolunda gitmeyecek gibi düşünüyorsanız işte tam bu noktadasınız. Fırsatları da kaçırıyorsunuz. Önünüze gelen fırsatları da kaçırıyorsunuz arkadaşlar burada.
Aslında evet, var fırsatlarınız. Karşınıza belki farklı kişiler çıkıyor, farklı durumlar çıkıyor. Değerlendirmeniz gereken durumlar çıkıyor. Fakat siz bunu değerlendiremiyorsunuz. Çünkü hala buraya takılısınız. Bu meseleye takılısınız. Tekrar aynı şeyleri tekrar söylemek istemiyorum. Az önce bahsettiğim konulara lütfen dikkat edin arkadaşlar. İşte burada aslında bunun ne kadar boş olduğunu, bu tatminsizliğin, bu keyifsizliğin ve karşınıza çıkan fırsatları görememe durumunun ne kadar aslında boş olduğunu fark edeceğiniz bir döneme giriyorsunuz arkadaşlar. Burada bütün kilit, bütün düğüm şurada çözülecek işte. Kendinize yönelmek, sezgilerinize, yeteneklerinize yönelmek ve bunları açığa çıkarmak. O zaman şu halinin aslında ne kadar boş olduğunu fark edeceksiniz arkadaşlar burada. Yani diyor ki kartlar, hiç merak etme. O iş bizde. Sen önüne bak. Sen yeteneklerini keşfet. Sen kendinle meşgul ol. Artık şu üzüntü durumundan, şu takıntı durumundan, şu yük durumundan kurtul. Sen düşünme. Düşünmesi gereken kişi sen değilsin. Düşünmesi gereken kişi, sana bu haksızlığı yapan kişi diyor kartlar arkadaşlar. Çok güzel mesajlar var burada. Peki bu desteği seçen sevgili arkadaşlarım için yine biz bir büyüye danışalım. Rumi ve meleklerden de mesajlar alalım. Bakalım onlar ne diyecekler? Bu konuyla ilgili size tavsiyeleri ne olacak? Şu kart kendini çıkardı. Sanki şu da çıkardı. Tamam, peki. İçindeki çocuk. Melekleriniz içindeki çocuk kartını çıkardı arkadaşlar sizin için. Ve diyor ki içindeki çocuğa sarıl. Onun şefkatine, şefkate, ilgiye ve güzelliklere ihtiyacı var. Ona sevgi akıt. Bakın, içinizdeki çocuğu çok ihmal etmiş olabilirsiniz. Belki de az önce orada çıkan bu yetenek ve yaratıcılık kartı sizin içinizdeki çocukla ilgili. Belki de içinizde çok yaratıcı, yetenekli bir çocuk var. Onu çok fazla ihmal ettiniz. Çok fazla böyle gereksiz konulara takılıp, yani gereksiz diyorum ama tabii ki bu sizin için çok önemli bir konu olabilir. Buna saygı duyuyorum arkadaşlar. Fakat dediğim gibi bırakın, sistemi bırakın. Siz içinizdeki çocukla ilgilenin. Siz yaratıcılığınızla ilgilenin. Hayatınızı güzelleştirmeye odaklanın diyor melekleriniz burada arkadaşlar. Ona sevgi akıt. Çünkü evet, o çocuğun gerçekten sevgiye ihtiyacı var. Belki de bu yaşadığınız olay içinizdeki çocukla küsmenize neden oldu. Onu küstürdü. Sizi içinizdeki çocuktan uzaklaştırdı. İşte tam bu noktada arkadaşlar tekrar içinizdeki çocuğa dönmenizle ilgili meleklerimizden çok güzel bir tavsiye var. Peki Rumi ne diyor? Değneklerin içi olanı. Diyor ki, kim beni mutluluğuna çağırırsa sadece neşeli bakışlar görecektir. Arkadaşlar, siz umudunuzu kaybetmiş olabilirsiniz. İnsanlara olan güveninizi kaybetmiş olabilirsiniz. Kendinizi bu ilahi adalet meselesine şartlamış olabilirsiniz. Fakat Rumi diyor ki, eğer ve şurada kaçırılan fırsatlar vardı, bakın. Bu fırsatları kaçırıyor olabilirsiniz. Etrafınızda çok iyi bakın, çok dikkatli bakın. Gerçekten sizi mutluluğuna çağıran, çünkü diyor ki kim beni mutluluğuna çağırırsa sadece neşeli bakışlar görecektir. Sizi mutluluğuna çağıran kişileri lütfen iyi değerlendirin. Sizi hak ettiğini düşündüğünüz, hak ettiğiniz değeri verdiğini düşündüğünüz kişilere şans verebilirsiniz arkadaşlar. Herkes aynı olacak diye bir şey yok. Yani bir kişinin size yaptığı haksızlığı, karşınıza çıkan diğer güzel fırsatlar için lütfen yani bu fırsatları kaçırmayın bu kişi yüzünden. Rumi tam olarak buna atıfta bulunuyor. Kim seni mutluluğuna çağırırsa ona neşeli bakışlarla bak. Ona fırsat ver. Onu değerlendir. Hayata küsme, umudunu kaybetme ve içindeki çocuğa sarıl. Bu desteği seçen sevgili arkadaşlarım için evrenden akan en yüksek şifaya kanal olmaya niyet ediyorum. Evet arkadaşlar, güzel bir açılımdı. İlahi adaletle ilgili beklentinizin en kısa zamanda gözünüzde göreceğiniz şekilde sizi bulmasına niyet ediyor ve içinizdeki çocukla barışacağınız günlere doğru yelken açmanızı diliyorum. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Lütfen aşka olan inancınızı kaybetmeyin.
Ben hemen ikinci desteğe geçiyorum. Hoşça kalın. Evet, şimdi de ikinci desteği seçen, Işık Kaini Tarot destesini seçen sevgili arkadaşlarım için bakalım ilahi adalet enerjileri ne durumdaymış? Öncelikle bir olaya bakalım. Neymiş olay? Konu neymiş arkadaşlar? Sonrasında da enerjilere bakacağım. Bu desteği seçen sevgili arkadaşlarım için evrenden akan en net mesajlara kanal olmaya niyet ediyorum. Evet, yine tilki kartını bulduk arkadaşlar. İlk destemizde de bir tilki kartımız vardı. Burada da tilkiyi bulduk. Tilkiler her yerde. Enerjiler her ne kadar deste seç de yapsak kolektifteki enerjiler benziyor birbirine demek ki arkadaşlar. Bakalım tarot kartlarımız ne diyecek? Yine para dörtlüsü. Evet, gerçekten iki deste birbirine oldukça benziyor. Para dörtlüsü kartı. Orada da gelmişti. Bakalım. Tarot kartları ne diyecek? Evet, bir bakalım şimdi. Durum neymiş? Şöyle bir kartlara bakmak istiyorum arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bakın burada biraz böyle spiritüel kartlar çıktı ama ben buradaki spiritüelliğin aslında sizin iyi niyetinizin suistimal edildiğiyle ilgili bir konu olduğunu düşünüyorum. Yani buradaki ilahi adalet beklentisi içerisindeki bu desteği seçen sevgili arkadaşlarımın konuları daha çok böyle iyi niyetin suistimal edilmesi
gibi görünüyor. Şimdi siz bu desteği seçenler gerçekten seçtiğiniz yolda, seçtiğiniz hayatta onurlu bir yaşam istemiş olabilirsiniz. Yani ben onurlu şekilde yaşamak istiyorum. Doğru olanı yapmak istiyorum. İçimden geldiği gibi o içimdeki güzelliği, o sevgiyi, o ışığı paylaşmak istiyorum diye iyi niyetlerle çıktığınız bir yolda bu iyi niyetinizin suistimal edildiğini ve dışlandığınızı, bazı topluluklar tarafından dışlandığınızı görüyorum arkadaşlar burada. Şimdi bakın, gerçekten bu durum ilk destede olduğu gibi bu destede de size ağır yükler yapmış gibi görünüyor. Diyor ki kartın üzerinde, bunalımda ve her şeyin üst üste geldiği bir dönemdesin. Stresten uzak durup kendini yıpratmamalısın diyor. Şimdi arkadaşlar, gerçekten bir bunalım, bir depresyon, üzerinizde kara bulutların dolaşma hissi ve her şeyin üst üste geldiği düşüncesi sizi böyle çepeçevre sarmış bir durumda şu anda. Ama işin güzel tarafı, bakın ilk desteden ayrılan, yani o ilk destede biraz daha karamsar ve hiçbir şeyin adaletin yerini bulmayacağı, yani ilahi adaletin yerini bulmayacağına dair bir düşünce daha ağır basarken bu destede umut var. Yani evet, çok bunalımlı bir dönemden, her şeyin üst üste geldiğini düşündüğünüz bir dönemden geçip böyle içinizi karartmışsınız. Fakat bakın, burada umut var. Bu umut nereden kaynaklanıyor biliyor musunuz? Gerçekten siz doğru olanı yaptığınıza inanıyorsunuz. Her ne kadar karşı taraftan herhangi bir konuda, bakın kendi hayatınızda göre alın. Karşı taraftan bir takım elim yandı bu arada arkadaşlar. Evet, demek ki gerçekten canınız yanmış bu konuyla ilgili. Benim de şu anda mumu tuttuğum anda elim çok kötü yandı. Her neyse. Burada siz yaptığınız hareketin, duruşunuzun gayet onurlu olduğunu bildiğiniz için bu size bir teselli oluyor. Yani siz diyorsunuz ki, ben her ne kadar yanlış da görsem, karşı taraftan haksızlığa da uğrasam, sonuçta ben doğru olanı yaptım. Onurlu bir duruş sergiledim. Bu sizin en büyük teselliniz. Siz gerçekten çok fazla sevildiğinizi, yani mesela bir grup tarafından benimsendiğinizi, çok fazla sevildiğinizi düşünmüş ve sonunda bu topluluk tarafından dışlanmış olabilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlarınız tarafından dışlanmış olabilirsiniz. Haksız davranmış olabilirsiniz. Ya da gerçekten çok çok sevildiğiniz, benimsendiğiniz yine bir kişi tarafından, bir tilki tarafından diyelim, dışlanmış olabilirsiniz. Yani bir yere kadar çok sevilmek ve bir yerden sonra dışlanmak söz konusu burada arkadaşlar. Bu desteği seçen arkadaşlarım için. İyi niyetinizden belki istifade edildi. Belki bazı bilgileriniz, bir konuda mesela çok bilgilisinizdir. Sırf bu konuda bilgili olduğunuz için aslında birileri tarafından benimsenmiş ya da sevildiğinizi düşünmüş olabilirsiniz. Fakat daha sonra bu bilginiz, bu tecrübeniz ya da bu iyi niyetiniz nasıl diyeyim, değerlendirildikten sonra sanki karşı tarafın işi bitmiş de hani sizden öğreneceğini öğrenmiş ve sizi dışlamış gibi hissediyorsunuz sanki burada. Kullanıldığınızı da hissediyor olabilirsiniz. Yani burada sizin, ben gerçekten bu desteği seçen arkadaşların gerçekten özellikle spiritüel konularda çok fazla belki bilgili olduğunu, bu konularda kendini geliştirdiğini, bu konuları araştırdığını düşünüyorum. Çünkü dediğim gibi aslında içinizde bir umut var. Her ne kadar kötü şeyler yaşasanız da umut var ve onurlu bir duruşunuz var arkadaşlar. Yani ne kadar haksızlığa uğrasanız da, ne kadar üzülseniz de içinizdeki sevgiyi kaybetmiyorsunuz, umudu kaybetmiyorsunuz. İşte bu da sizin spiritüel tarafınızdan kaynaklanıyor. İnançlı tarafınızdan kaynaklanıyor. Hani İnançlı derken şöyle diyelim. Her şeyin iyi olacağına ve adaletin yerini bulacağına olan inancınız yüksek. Bu güzel bir şey arkadaşlar burada. Bakın, burada ilk destede de para dörtlüsü çıkmıştı. Tam da burada çıkmıştı arkadaşlar. Siz kupa üçlüsü ve kupa üçlüsü ve şu dışarıdaki kartıyla birlikte, yani şu şeyler, tarot kartları çok şey gelmiş.
senkron gelmiş arkadaşlar. Burada bazı kutlamalar yapılırken mesela diyelim ki bir topluluğun içindesiniz, arkadaş grubunun içerisindesiniz ya da bir ilişkiniz var. Sizden bazı konularda yararlanmak istediğinde bu kişiler hep sizi sanki yanına almış ve bir kutlamaya geldiğinde, bir eğlenceye geldiğinde ya da bir şeyleri paylaşmaya geldiğinde siz dışarıda kalmışsınız. Sanki dışlanmışsınız gibi. Yani nasıl anlatılır bu? Bir nevi kullanılmış gibi hissetmek. Az önce de belirtmiştim. Şimdi burada çeşitli eğlencelere, çeşitli kutlamalara, çeşitli organizasyonlara alınmadığınızı görüyoruz. Bu şekilde dışlandığınızı görüyoruz arkadaşlar. Ve bu yapılan şeyin aslında ne kadar haksızlık, sizin için ne kadar büyük haksızlık olduğunu hissetmişsiniz. Bakın bu ailevi bir mesele de olabilir. Çünkü burada bir para onlusu kartı görüyorum. Yani bir ilişkiden ziyade bu destede ağırlıklı olarak hani eğer size uymuyorsa ilk desteği dinleyebilirsiniz arkadaşlar. Orada daha çok bir kalp kırıklığı, kalben bir haksızlığa uğramak. Yani bir romantik bir duygusal ilişki ağırlıklı çıkmıştı. Ağırlıklı diyorum çünkü değişebilir herkese göre. Fakat bu destede sanki aile üyeleri ya da arkadaş toplulukları ya da içinde bulunduğunuz topluluklarla ilgili ağırlıklı olarak çıktı arkadaşlar. Bu topluluk her şey olabilir. Mesela spiritüel bir topluluk olabilir. İçinde bulunduğunuz bir grup olabilir. Ortak amaçla hareket ettiğiniz bir grup olabilir arkadaşlar. Bu kişiler tarafından haksızlığa uğramışsınız gibi görünüyor. Burada daha çok. Tabii ki duygusal da olabilir. Bunu kendinize göre alın. Ama ağırlıklı olarak konu bu. Şimdi burada dediğim gibi bir takım kutlamalara, bir takım organizasyonlara çağrılmadığınızı ya da bu gruplar tarafından dışlandığınızı, kullanıldığınızı hissedecek şekilde davranıldığını görüyoruz. Bakın burada yine para onlusu ve yansıtmalar kartı var arkadaşlar. Bu durum aslında size bir şeyler aynalıyor. İşte buradaki bu mesajı görebilmeniz lazım. Ya ben bunu neden yaşıyorum? Hani durup da şuraya takılmak yerine haksızlığa uğradım, ilahi adaletin gerçekleştiğine de çok inanıyorum. Ve bu ilahi adalet yani bu ilahi adaletin gerçekleşmesi konusunda çok fazla takılacağınıza ki zaten ilahi adalet mutlaka bir şekilde gerçekleşir. Buraya harcayacağınız enerjiyi aslında şuna harcamalısınız diyor kartlar. Ben bütün bunları neden yaşadım? Bu bana ne yansıtıyor? Benim hangi gölgemi bana aynalıyor? Bu konuya eğilmeniz gerekiyor burada arkadaşlar. Konu tamamen buymuş. Bunun için yaşamışsınız. Kendinize yüzleşmek için yaşamışsınız. Şimdi spiritüel tarafınız baskınsa zaten. Burada spiritüel konularla ilgilenen, ruhani ve manevi konulara düşkün biriyseniz zaten burada benim ne demek istediğimi çok iyi anlamışsınızdır diye düşünüyorum arkadaşlar. Bakın yine şu ilk kartlarla bu son kartlar çok benziyor arkadaşlar birbirine. Yine burada kupa üçlüsü, bakın bu iki kart zaten aynıdır ve bu iki kart da hemen hemen aynıdır arkadaşlar. Aynıdır demeyelim ama siz bazı güzelliklerden, bazı paylaşımlardan, bazı gruplardan dışlanmış ve yoksun bırakılmışsınız arkadaşlar. Kendinizi böyle hissetmişsiniz. Sanki küçük bir çocuk gibi, böyle hani çocukken birçoğumuzun başına gelmiştir. Böyle bir oyun grubu kurulur ama bizi almazlar, dışlarlar, oynamak istemezler bizimle falan, böyle hani çok üzülürdük, ağlardık belki, istenmediğimizi düşünürdük ya. İşte tam olarak hissettiğiniz şey bu arkadaşlar. Bu ilahi adalet meselesiyle ilgili konu her neyse burada tam olarak hissettiğiniz şey bu. Dışlanmak, istenilmemek hissiyatı. Yapılan bir takım tilkilikler sonucunda. Fakat dediğim gibi duruşunuz çok onurlu. Gerçekten burada kendinize yakışan şekilde davrandığınızı görüyorum. Umudunuz da var. Güzel, bu güzel bir şey. Fakat buradaki düğüm, yani kilit nokta, düğümün çözüleceği yerde sizin için, ilk desteği de söylemiştim. Size de söylüyorum. Onların konusu daha farklıydı. Burada sizin için ben bu olayı neden yaşıyorum? Bu bana ne aynalıyor? Ne öğretmeye çalışıyor? Ne göstermeye çalışıyor? Bunu çözdüğünüz anda arkadaşlar zaten ilahi adalet meselesine çok fazla takılmayacaksınız. Çünkü sizin konunuz bu. Bunu çözmezseniz
Bu konu böyle uzayıp gidecek. Zaman kaybedeceksiniz. Ama bir an önce şu konuyu kendinizle yüzleşme konusunu burada çözmeniz gerekiyor diyor kartlar. Peki konu bu. Durum ne? İlahi adalet ile ilgili olan enerjiler nedir peki? Onlara da bakalım. Nedir ilahi adalet enerjileri? Bakın mola verin kartı çıktı arkadaşlar. Bu ilahi adalet meselesine çok fazla odaklanmaya bir mola vermeniz ve az önce bahsettiğim konuya acilen eğilmeniz gerekiyor. Çok net burası. Her şeyi bir kenara bırakıp bir bakın bakalım. Bakın şifalandırıcı ışık. İşte sizi şifalandıracak konu bu arkadaşlar. Bu molayı verip biraz kendi içinize dönmeniz gerekiyor diyor. Evet, bir tane döndü, bunu alıyoruz. Özellikle bir bayan tarafından sanki arkadaşlar. Bu ailenizden bir bayan da olabilir. Bu içinde bulunduğunuz topluluktaki bir bayan da olabilir bu. Bu bayanla ilgili bir mesele gibi görünüyor bu ilahi adalet meselesi daha çok. Bakacağız. Düştü. Alıyoruz bunu. Duygusal boşluk. Duygusal boşluk kartı. Arkadaşlar, içinde bulunduğunuz bu duygusal boşluk da size bir takım hatalar yaptırabilir. Lütfen bununla ilgili dikkatli olmanızı da tavsiye ediyor kartlar aynı zamanda. Bakın, siz bu meseleyle ilgili ilahi adaletin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği konusuyla ilgili bir bilginin önünüze düşeceğini görüyoruz. Bununla ilgili bir şey öğreneceksiniz arkadaşlar siz. Ya çok yakın bir zamanda ya da çok güncel olarak. Evet, sanki biraz karanlık oldu arkadaşlar. Şu ışığı açsam daha mı iyi olur? Evet, böyle daha iyi oldu sanki. Şimdi bakalım. Güncelde ilahi adaletle ilgili durum, konu ne durumdaymış? Ne kadar benzerlik gösteriyor ya kartlar böyle. Aynı yerde aynı kart çıkıyor arkadaşlar. Çok enteresan gerçekten. Arkadaşlar, ilahi adalet beklentisi içerisinde olduğunuz konuyla ilgili güncel duruma bakarken size şu müjdeyi çok net bir şekilde verebilirim. Bu döngü kapanıyor. Bu ilahi adalet meselesi bir şekilde gerçekleşiyor arkadaşlar. Bununla ilgili bilgiyi zaten alacaksınız gibi görünüyor. Şimdi bakın, mola vermek. Mola neye vermek? Az önce bahsettim. Burada sizin bu konuyla ilgili yanlış bir yöne doğru kanalize olduğunuzu, yanlış bir şeye doğru enerjinizi akıttığınızı görüyoruz. Şifalandırıcı ışık kartıyla birlikte burada aslında sizin enerjinizi vermeniz gereken konu ne olduğunu az önce söyledim. Kendinizle yüzleşmek ve bu olayı neden yaşadığınıza dair bir takım farkındalıklar edinmeniz gerekiyor. Bu olayı çözdükten sonra zaten siz, hatta çözer çözmez arkadaşlar, ilahi adalet meselesinin gerçekleşeceğiyle ilgili bir bilgi alacaksınız. Bu bilgi size mutlaka bir şekilde ulaşacak. Hatta ben buraya bir kart daha seçmek istiyorum. Nedir bu konuyla ilgili size ulaşacak olan şey? Tamam, ilahi adaletle ilgili ama nedir yani?
Arkadaşlar bakın, yıkılan kule kartı çıktı. Kılıç dokuzlusu ve asa asısı. Size bunu yaşatan, sizi üzen, haksızlığa uğratan ve sizi kullandığını düşündüğünüz kimse arkadaşlar, bu konunun muhatabı kimse, bunun hayatıyla ilgili bir yıkım. Bu kişinin hayatıyla ilgili bir yıkım, ani bir yıkım bu ve onu çok üzecek, çok sıkıntıya sokacak bir şeyin olduğuyla ilgili bir haber alacaksınız ve bu sizde bir hani diyorsanız ki ben o haberi aldıktan sonra ancak hayatıma tutkulu bir şekilde isteklerim doğrultusunda devam edip heyecanla yaşayabilirim, mutlu olabilirim diyorsanız eğer, muhakkak arkadaşlar burada bu haberi alacağınızı görüyorum çok yakın bir zamanda. Bakın, yıkılan kule ve kılıç dokuzlusu. Bu kişinin, size bunu yaşatan kişinin hayatındaki yıkım ve sonrasında yaşayacağı üzüntü ve acı durumu arkadaşlar. Bunu öğreneceksiniz. Bununla ilgili bir bilgi alacaksınız siz. Şimdi şu anda duygusal boşluktan dolayı hata yapmaya çok açık olabilirsiniz. Buna lütfen çok dikkat edin. Bu duygusal boşluğunuzu bir şekilde, zaten siz spiritüel yönü güçlü bir insan olarak çıktınız. Bu duygusal boşluğunuzu da bir şekilde kapatmanız gerekiyor arkadaşlar. O da zaten dediğim gibi şu gölge meselesini, kendinizle yüzleşme meselesini hallettiğinizde işte bunu da zaten halletmiş olacaksınız. Belki de sizin halletmeniz gereken konu bu duygusal boşlukla ilgili. Kendinizle yüzleşmeniz gereken konu. Neden duygusal boşluktasınız? Siz duygusal boşlukta olduğunuz için belki de topluluklara çok fazla girmek, hani o duygusal boşluğu doldurmak, insanların sizi kabul etmesine yönelik çok fazla istek içerisinde olduğunuz için belki de bu kişiler tarafından kullanılıp dışlanıyorsunuz. Bunları bu yüzden belki de yaşıyorsunuz arkadaşlar. Bu konuyu bir an önce çözmeniz gerekiyor kendi hayatınızla ilgili. Dediğim gibi bu daha çok bir kadın enerjisi var burada. Yani bir kadın tarafından daha çok haksızlığa uğradığınızı, belki küçümsendiğinizi, dışlandığınızı, her neyse düşünüyorsanız bunun şifalandırmak için ne yapmanız gerektiğini zaten söyledik arkadaşlar. Şimdi bakın, burada gerçekten kendi kaynağınızla yüzleşme meselesini hallettikten sonra kendi kaynağınızla daha çok bağlantı kurup yüksek benliğinizle daha çok iletişim kurduğunuz zaman aslında tutkuyla istediğiniz şeyin sizi bu duygusal boşluktan kurtarıp neşelendirecek, harekete geçirecek şeyin ne olduğunu keşfedeceksiniz arkadaşlar burada. Bunun zamanı gelmiş. Bakın, bunun zamanı gelmiş. Burada mola verin diyordu. Evet, gerçekten bakın, sizin mola verip bu kartın dediği gibi arkadaşlar. Bu da zaten mola vermekle ilgili bir karttır. Kılıç dörtlüsü kartımız. Mola verip kalbinizi kırdığını düşündüğünüz, bakın kadının yanında kalp var. Kalbini kenara koymuş, mola vermiş, dinleniyor. Kalbini iyileştirmeye çalışıyor. İşte tam olarak arkadaşlar bu durumda biraz sessiz kalmanız gerekiyor. Yani bu ne demek? Kendi içinize dönmek, kendi meselelerinizi, o duygusal boşluk meselesi ve yüzleşme meselesini halletmek. Aynı şeyleri böyle tekrar ediyormuş gibi olmak istemiyorum ama arkadaşlar bütün kartlar sanki bunu tekrarlıyor. Ve ayrıca kılıç dörtlüsü kartı burada fırtına öncesi sessizlikten bahseder. Fırtına sonrası sessizlik de olabilir bu. Yani burada yaşadığınız şeyi fırtına olarak nitelendirirsek bunun sonrasındaki iyileşme ve sessizlik ve aynı zamanda bu bir moladır. Bakın, iki kartta mola diyor. Mola dönemindesiniz. Evet, bu dönemde kalıp sessiz bir şekilde bundan sonrası için hayatınızla ilgili planlarınızı, programlarınızı yapabileceğiniz, kendi içinizdeki boşlukları doldurup değerlendirebileceğiniz, kendinizi yeniden keşfedeceğiniz bir dönemdesiniz. Tam şu anda arkadaşlar buraya yoğunlaşmalısınız. Sessizliğe ihtiyacınız var. Düşünmeye, kendinizi iyileştirmeye ihtiyacınız var. Ve ondan sonra bakın, ondan sonra az önce verdiğim bu şey var ya, müjde. İşte ondan sonra aslında tam olarak en iyi versiyonunuza ulaşıp, burada para kralı en iyi versiyona ulaşmak demektir. Artık yani gelebileceğiniz en son noktadır. Belki de sistem sizi buraya getirmek için bütün bunları yaşatıyor. İşte bu tamamlanma kartı ile birlikte arkadaşlar çıktı. Yani siz en iyi versiyonunuza ulaşma yolundasınız şu anda. Bu yolda dediğim şekilde devam edin. Dediğim noktalara dikkat edin lütfen. Sonrasında zaten bir para kralı olarak aslında hiç kimseye ihtiyacınızın olmadığı, o sizi dışladığını düşündüğünüz, sizi kullandığını, bazı konularda
yani size haksızlık ettiğini düşündüğünüz o insanlara zaten ihtiyacınız olmayacak. Tıpkı şu kartın üstündeki gibi kendi alanınızda, kendi mutluluğunuzda o tılsımı elinde tutan, en yüksek versiyonuna ulaşmış, kendi iç huzurunu ve mutluluğunu bulmuş kişi olacaksınız arkadaşlar. Bu konunun artık halledilme ve kapatılma zamanı gelmiş. Bu açılımı boşuna yapmamışız demek ki arkadaşlar. Denk geldiyseniz ve seyrediyorsanız burada para kralı kartının sonunda çıkması çok çok iyi oldu. Bakın kader çarkı. Bu kart normalde yani kader çarkına da benzer tabii ki ama para onlusu kartıdır aynı zamanda. Bakın para kralı ve para onlusu şahane bir kombinasyon. Yani diyor ki para kralı gelebileceğiniz en iyi versiyona gelmek, para onlusu ise zaten maddi ve manevi olarak temelleri çok sağlam bir hayat kurmakla ilgilidir. Gelip gelebileceğiniz son nokta bu ve bu şahane bir nokta arkadaşlar. Bu yolda ilerliyorsunuz şu anda. Lütfen kendinizle olan yüzleşme kısmını bir an önce halledin ki bu süreç hızlansın. Evet, şimdi o zaman meleklerimizden ve Rumi'den mesajlar alalım. Bakalım onlar sizin için nasıl tavsiyelerde bulunacak bu desteği seçen sevgili arkadaşlarımız için. Evet. Bakalım meleklerimiz ve Rumi ne diyecek derken kart kendini gösterdi. Tamam, peki. Rumi, bu konuda neler tavsiye edersin? Bu desteği seçen sevgili arkadaşım için. Evet, şurada da şu gösterdi kendini. Bakalım. Gerçi tavsiyeleri söyledik ama tabii ki büyüklerimize de danışmadan olmaz arkadaşlar. Sabırla bekle kartı çıktı. Melekleriniz size diyor ki sabırla bekle. Güzelliğin gülleri sabrın bahçesinde yetişir. Arkadaşlar, şu anda en çok ihtiyacınız olan şey sabır. Sabretmeniz gereken bir dönemdesiniz. Ama bu sabır hiçbir şey yapmadan boş boş oturup beklemek demek değil. Ne yapmanız gerektiğini zaten az önce söyledim. Sabra ihtiyacınız var. Sabırlı hareket edin. Sakin olun. En iyi versiyonunuza ulaşacaksınız ve sağlam bir temel atacaksınız hayatınızla ilgili. Ya çok güzel. Çok güzel arkadaşlar ya. Bakın şimdi burada ne dedim size? Para onlusu gelmişti. Para onlusunu biliyorsunuz. Sağlam aile, maddi manevi olarak temelleri sağlam bir hayat, sağlam bir aile demekti. Ve burada da kupaların onlusu geldi arkadaşlar. Çok güzel. Kupa onlusu Rumi'den geldi ve diyor ki dünyanın eğlence cennetin gül bahçesine benzerim. İşte bu dünyada cenneti yaşamak ne demek? Belki de şu anda uğradığınız haksızlıklardan dolayı cehennemi yaşıyor gibi düşünüyor olabilirsiniz. Neden bunları yaşıyorum? Neden bunlar benim başıma geldi diye sormak yerine dediğim konulara ağırlık verirseniz arkadaşlar, işte o zaman sizin bu dünyada cennetin gül bahçesini yaşayacağınızı, cenneti yaşayacağınızı söylüyor Rumi. Tekrar okuyorum. Dünyanın eğlence cennetin gül bahçesine benzerim. Yani artık eğlenmenin, gülmenin, cennet bahçelerinde koşmanın zamanı gelmiş sizin için arkadaşlar. Bunun zamanı gelmiş. Çok güzel. Çok güzel onlu kartlarla bitirdik. Onlu kartlar biliyorsunuz serinin son kartlarıdır. Artık bir dönemin kapanıp sizin için yeni bir dönemin cennet bahçesinin kapılarının açıldığını söyleyebiliriz. Bu desteği seçen sevgili arkadaşlarım için evrenden akan en yüksek şifanın aklasına ve buna kanal olmaya niyet ediyorum. Evet arkadaşlar, bence oldukça güzel bir açılımdı. Hepinize şifa olmasına niyet ediyorum. Hepinizi çok seviyorum. Lütfen ilahi adaletin gerçekleşeceğine olan inancınızı asla ve asla kaybetmeyin. Çünkü eninde sonunda gerçekleşir arkadaşlar ilahi adalet. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki açılımda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Aşkla kalın. Like and subscribe.